Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için derin dondurucuya su böreği nasıl konulur, sonrasında pişirme nasıl yapılır? Onun videosunu hazırladım. Daha önce de hazırlamış olduğum su böreği videomda da bu sorular çok sıkça soruldu. O sebeple ben de sizler için detaylı video hazırladım. Hemen lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Öncesinde hazırlayıp derin dondurucuya kaldırmış olduğum su böreğimi derin dondurucudan çıkardım. Üzerine güzelce hava almayacak şekilde streç filmle kaplamıştım. Ben tepsiyle koymuştum. Tepsimde derin dondurucuya sığdığı için bu şekilde de büyük kolaylık oluyor. Sizler de dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Su böreğimin üzerindeki poşeti çıkartıp ocağımın üzerine alıyorum. Hiç buzu çözülmeden direkt ocağımın üzerinde pişirme işlemini yapacağım. Sizler tabii ki fırında yapacaksanız öncesinde ısıtılmış 5 dakikalık 180 derece alt üst fanlı yerde pişirme yapabilirsiniz. Su böreklerinizi fırında pişirme yapacaksanız orta rafın bir altında pişirmeyi tercih edin. Üzeri daha çabuk kızarmaması ve alt tabanında güzel pişmesi için orta rafın bir altında pişirirseniz su börekleriniz daha güzel kızarmış olur. Su böreklerini ben ocak üzerinde pişirdiğim için ocağımın üzerinde pişireceğim. İlk önce büyük bir ocakta yüksek ateşte pişirme yapıyorum. Tepsim ısınana kadar alt üst böreğimin buzu çözülene kadar yüksek ateşte çevirerek güzelce pişirme işlemine başlıyorum. Tek göz ocakta pişirme işlemi yapacağım. Tabii ki sizlerin tepsiniz büyükse dört göz ocağı açarak da yapabilirsiniz. Benim tepsi boyutum 36 santim. Bunu da belirteyim. Öncesinde su böreğimi hazırlarken altını ve üstünü bolca yağladığım için pişirme işleminde kesinlikle yağlama işlemi yapmayacağım. Su böreğiniz derin dondurucudan çıkınca kesinlikle buzu çözülsün diye beklemeyin. Direkt buzluyken ocak üzerine almaya da özen gösterin. Kuplu tepsiyle çevirme işleminde nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Üzerine tepsimin boyutu kadar tepsiyi koyuyorum. İki kulpunu güzelce tepsimle bastırarak ters çeviriyorum ve kolayca çevirebiliyorsunuz. Alt tabanında gördüğünüz gibi çok fazla kızartmadım. İlk önce alt üst buz çözülmesini bekliyorum. O sebeple üstünü de ters çevirerek o kısmında buzu çözülmesi için ocağımın üzerinde çevirerek pişireceğim. İlk aşamada buzu çözülene kadar yüksek ateşte tepsimi çevirerek ilk aşamada buzunun çözülmesini bekliyorum. Ocak üzerinde oyalayıcı gibi görülse de gerçekten ocakta pişen su böreğinin lezzeti kesinlikle çok farklı arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben bu su böreğini daha önce videomda paylaşmıştım. İzlemeyenler için bir kısa özet geçeyim. 10 adet bezeyi tek seferde merdane ile açmıştım ve gerçekten çok kişi tarafından da beğenilmişti. Eğer daha önce denemediyseniz merdane ile oklava kullanmıyorsanız mutlaka bu tarifi sizlere tavsiye ederim. Bu şekilde çevire çevire pişireceğiz. Çok oyalayıcı gibi görülüyor ama arkadaşlar kesinlikle değil. Normal derin dondurucuyu atmadan önce yaklaşık yarım saatte pişiriyorum. Şu anda tabii ki buzlu olduğu için bu işlem birazcık daha uzun sürüyor. Yani 40-45 dakika kadar bu işlemi kolayca yapabiliyorsunuz. Sonunda güzel bir su böreği yemek için de bu zahmete katlanmaya değiyor. Çevirmiş olduğum alt kısmının da buzu çözüldükten sonra tekrardan ters çevirdim. Biraz gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş rengini döndürmeye, kızartmaya başlayacağım bu aşamadan sonrasında. Bu arada çok çabuk yanmaması için ocağımı da orta yere getirdim. Kenar kısımlarından spatula yardımıyla kontrol ediyorum kızarıp kızarmadığını. Mümkün olduğunca ocağınızın orta kısmından değil kenar kısımlarından pişirmeye özen gösterin. Tabii ki derin dondurucuya sadece pişirmeden de koymak zorunda değilsiniz. Su böreklerinizi ilk de açtığınız zaman pişirerek de derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Tabii ki su böreğiniz pişirdikten sonra tamamen soğuduktan sonra. Veya sizlere bir tane daha seçenek sunayım. İlk başta su böreğinizi tavada pişirin. Çok fazla kızartmayın. Ön pişirme yapın. Bu renk alana kadar pişirmeniz yeterli alt üst. Sonrasında soğuduktan sonra derin dondurucuya kaldırın. Derin dondurucudan çıkarttığınızda ikinci kızartma işlemini yapabilirsiniz. Gerekirse eğer yağ az olursa kızartma işleminde çok az yağlama işlemi de yapabilirsiniz. Ben bu arada kenarlarını kontrol ediyorum. Sizlere de aralarda püf noktalarını veriyorum. Umarım çok fazla kafanızı şişirmemişimdir. Su böreğini pişirme işlemini mutlaka kenar kısımlarının daha güzel pişmesine özen gösterelim. Orta kısmı çok kolay pişiyor. Kenar kısımlarında daha güzel pişirmeye özen gösterelim. Evet, ben artık alt kısmı kızardıktan sonra tekrardan tepsiyle ters çevirdim ve altında güzelce pişmesi için yine aynı işlemi çevirerek pişireceğim. Yine üst tabanı istediğim kızarıklığa gelmemiş. Son kez
Ters çevirerek yine biraz daha güzel kızarmasını sağlayacağım. Yine tepsimin kenarlarından çevirerek pişirmeye dikkat ediyorum. Bu arada ocağımı orta ayara getirdim. Kesinlikle bu aşamada yüksek ateşte değil, orta ateşte ağır ağır pişirmeye de özen gösterelim. Su böreğinizi ne kadar güzel yavaş yavaş pişirirseniz içinin de daha güzel pişmesini ve su böreğinizi daha güzel pişirmiş olursunuz. Fırında tabii ki yüksek ısıda ara katlarında güzel piştiği için ocakta ağır ağır pişirerek o ara katlarının güzelce pişmesini sağlamalıyız. Evet, tekrardan ters çevirdim. Gördüğünüz gibi üzeri de altı da çok güzel kızardı. Artık istediğim kızarıklığı ve o güzel görüntüyü elde ettikten sonra su böreğimin altını ocağını kapatıyorum. Bu arada kuplu tepsilerimde çok soranlar oldu. Bu tepsim çekmeceli derin dondurucuma rahat sığdığı için aldım birkaç tane ve gerçekten çok pratik oluyor. İsteyenler için de tavsiye ediyorum. Tepsinin alt tabanı da düz olduğu için ocakta da çevirmek çok kolay oluyor. Bunu da son kez belirtiyorum ve su böreğimi tepsime aldım. Dinlenmesi için 10 dakika kadar bekledim ve hemen dilimlere ayırıyorum. Kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar, yumuşacık oldu. Su böreğimi dilimlerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kesmiş olduğum su böreğimin dilimini hemen bir tanesini alıp sizlere de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten 10 tane açmış olduğumuz halde yufkamızı incecik yufkalarının katlarını da görüyorsunuz. Derin dondurucudan çıkınca lezzetinde de hiçbir değişiklik olmuyor. Sanki ilk gün yaptığınız su böreğin lezzetinde oluyor. Daha önce bu videomu izlemeyenler için açıklama kısmına ekleyeceğim. Önümüzde bayram, sadece 10 dakikada merdane ile açarak tepsi tepsi su böreği yapıp sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.